Yine geç kaldım, standart. Hoş geldiniz. Bugün benim için özel bir yayın yapacağım. Aslında her yayın benim için özel de bugün böyle biraz daha özenerek, heyecanla hazırlandım. Konu ilgimi çekiyor. Eee, bakın bir ipucu da şu duvardaki, çizim. Bu da ipucu verebilir size. Ya, böyle 2 gündür takip ediyorum, Papa'nın ziyaretini. İlgilendiğim konular. Bununla ilgili bir yayın yapacağım. Ve şu anda yayının linkini de ben Instagram'da paylaşıyorum. Yani paylaşıyorum yayının linkini burada. Ve yayına geçelim, neden bahsedeceğimi anlatayım. Yine geç kaldım, standart. Hoş geldiniz. Bugün benim için özel bir yayın yapacağım. Aslında her yayın benim için özel de bugün böyle biraz daha özenerek, heyecanla hazır. Evet. Tamamdır. Şimdi ben dedim ki bununla ilgili İznik Konsülü ile ilgili zaten çok şey duymuşsunuzdur. Hani gündem olduğu için zaten çok konuşuldu. Logodan bahsedildi. Şimdi o logoyu çizeceğim. O logo ile ilgili komplo teorileri falan da var. Ama oradaki bir işaretle ilgili ben konuşmak istiyorum. Bu da nedir? Kutsal üçleme, üçleme kavramı, Trinity, bu kavram. Nedir? Teslis inancı. Bu çünkü çok bilinmiyor. Trinity deyince akla Matrix geliyor. Dedim ki yani ben bu Trinity kavramını güzelce anlatayım yani. Okuyayım, çizeyim. Bir sürü şeyler olabilir diye düşünüyorum. Yorumlara şimdi geleceğim, bakacağım. Dedim ya bugün biraz daha farklı bir yayın yapmak istiyorum. Bugün böyle bayağı bir ciddiyetteyim, fark ettiyseniz. Hmm, bakayım. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle. Üye olun tabii ki. Üye olmayı düşünenler var. Üye olun. Hı hı. Anladım. Pişman olmazsınız. Thank you. Have a nice Thanksgiving Day. I'm celebrating all of your Thanksgiving. Yayın sonrası da üyelik yayınları olacak. Kıdemli Savaşçı ve şimdi Pamuk Prenses'i erteledim dedim ya, önemli bir konu. Ben de böyle çizim de yapacağım size. Şimdi bir kere nereye gelelim? Ben size şu üçlemeyi çizeyim. Üçleme önemli çünkü. Bazen aslında daha da hazırlanabilirim ama gerçekten bunlar bayağı şimdi logoyu bir göstereyim size. Umarım kalemim falan. Evet. Bu arada burada bir lale var. Yani dedim ki ben de bir lale takayım. Logoda da çünkü lale vardı. Hani bunların hepsinin anlamına da gelirim. Bayağı kitaplar falan hazırlandım yani. Şurada bir köprü. Köprünün
teşekkür ederim Yavuz Bey. Kırmızıyı fark ettim papa. Bakın çizime. Evet. Fena da gitmiyor. Yani şey olarak görünüşü de iyi gözüküyor. Burada daha net, gayet net gözükebiliyormuş. İyi. Nasıl sevindim. Böyle Çanakkale Köprüsü diyorlar. Kırmızı diye de olabilir ama yani bu Boğaz Köprüsü de olur. Ama zaten düşünürseniz bizdeki köprüler doğuyla batıyı, Avrupa ile Asya'yı zaten birbirine bağlıyor. Burada bir tane lale vardı. Ne kadar da kalbe benziyor. Lale değil mi? Yani ben şöyle çizeyim. Her renk kalemim yok tabii. Şimdi şeyler var. Siyah ve mavi var. Bakayım siyah kalem de varmış. Mor kalem var. Siyah da şurada bir tane burada lale var. Burada siyah haç var. Bu cizvit haçı. Haçların da çeşitleri vardır. Şöyle bir haç. Pek düzgün çizmedim. Çok düzgün çizsem de niye bu kadar düzgün çizdim derdiniz. O da ayrı. Tabii. Burada bir haç. Şurada deniz. Ya ben buradan 4 el... bu kalem gitmiş. O zaman diğer şeyleri de siyahla yapalım. Burada da güneş ve ışığı da yine kırmızı ile yapayım. Burada böyle geliyor. Yuvarlak böyle bağlanıyor. Şurada da aslında buna şey falan da der millet, diyorlar zaten. Illuminati. Ama bayağı da iyi çizmişim ha. Yani havada ve şey olarak canlı yayında şu pozisyonda yamuk yumuk hiç rahat edemediğim bir halde şimdi şunu çizmem önemli. Bilmiyorum ne kadar. Ya güzel bir logo, bayağı akıllıca da şimdi şöyle yapayım. Vesika Pisces'lar var bu logoda. Vesika Pisces'ı anlatacağım. Bu da çok önemli konudur. Ay, bu logoyu çizmek, hakkını vererek çizmek birazcık böyle, böyle ve böyle. Görebiliyor musunuz? Kaç tane şey varmış şimdi sayacağım logoda. Böyle çizgiler var. Güneş gibi de. Bir dakika. Şimdi bir sayayım bakalım kaç tane. Ay sesi iyi geliyor mu? Ben şakır şukur şakır şukur. Bunu çıkarayım yoksa çok ses gelecek size. Today's study. Yeah, thank you. Şunu bir saymak istiyorum izninizle. Kaç tane çizgi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 çizgi var. Hani 12 çizgi olsa diyecektim ki İsa ve 12 havarisi. Evet demek ki değilmiş. Bununla ikisi yok. 16 tane rastgele yapılmış. Tamam. Şu denizin dalgalarına bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orada da 6 tane var. Tamam. Yani basit bir çocuk çizimi gibi bir şey. Ve buradan tabii şeyler oldu. Tartışmalara baktım da benim böyle dedim ya bunlar ilgilendiğim konulardır. Neden bahsediyor mesela? Diyor ki burası doğu. Şimdi bizde göre baktığımız zaman doğuda haç yükseliyor diyor. Batıda
lale batıyor diyorlar. Lale de İslamiyet'i temsil ediyor. Demek ki İslam devlet şeyleri batacak falan mı? Bunu mu yapmak istiyorlar diyorlar. İşte burası İstanbul mu, Çanakkale mi? Bunun gibi şeyler falan var. İşte yükselen şu zaten üçleme teslis. Ben şimdi bu nedir bundan bahsedeceğim biraz. Birazdan sileceğim, başka konuya geçeceğim. Yani başka konuya geçeceğim derken şununla ilgili şeyimizi yapacağız. Böyle bayağı bir şey halindeyim yani tam hazırlıklı öğretmen. Evet. Şimdi Hristiyanlıkla ilgili birkaç farklı haç çeşidi var ama buradaki haçlardan bu haç şey değildi. Ama nereye geleceğim? Bir balık sembolizmine geleceğim. Ben bunu şimdi sileyim. Size bu balık meselesini yapayım. Ay silinmiyor. Yok siliniyor. Olmadı ıslak mendille silelim. Şimdi bu konumuz bu sefer yine kırmızı kalem alacağım. Sadece kırmızı kalem yazıyormuş düzgün olarak. Evet. Oh, no. Evet. Şimdi daha iyi olacak. Bu daha şişman oldu, olmadı. Şimdi yani bu çok önemli bir şey. Ne olduğunu da açıklayacağım şimdi birazdan. Ne görüyorsunuz? 2 tane iç içe geçmiş daire, çember. Çember deyince şimdi bu okuyacağım bu kitap yaşam çiçeği ile ilgili bir kitap. Şöyle de yapayım, bu noktayı koyayım. Bu ne oluyor? Nokta koyduğum zaman nedir? Tek noktadan doğduk. Bu güneşin de sembolüdür. Varlığın, birliğin, tekliğin sembolüdür. Üçlemeye buradan şimdi geleceğim. Ama bu şey kısım yani böyle ruhun ilk hali, ben dediği nokta, ilk başlangıç. Ne zaman ki yaratılış başlıyor, ilk bundan başlıyor da bu patlıyor ve çoğalıyorsun, ikiye ayrılıyorsun falan böyle çoğalmalar başlıyor. O zaman çoğalacağı zaman ne oluyor? Bir tane daha geliyor. Şeyi düşünün, yumurta ile spermin birleşmesini falan da düşünün. Onlarda da bu vardır. Ay bu gözlüğü tekrar şey yapmayayım. Onlarda da vardır bu zaten. Öyle alıştım ki gözlük takmaya. Şimdi bu ikisi kesişince kutsal geometri açısından çok önemli bir şey yapılmıştır. İki kürenin kesiştiği yerde bir vesica piscis meydana gelmiştir. Diyor ki hiç sabun köpüklerine dikkat ettiniz mi? İki sabun köpüğü kesiştiğinde temas ettikleri yerde bir hat ya da bir daire oluşur. Bu iki köpüğe yandan bakıyor olsaydınız yeni oluşmuş alan bir çizgiye benzeyecekti. Ancak üstten bakıyor olsaydınız yeni yaratılmış formun çevresini daha büyük olan kürelerin içinde görürdünüz. Vesica piscis'in çevresi daha büyük kürelerin çevresinden daha küçüktür ve onları simetriktir diyor. Şimdi 3 boyutlusu falan da var.
Yani böyle düz çizgisini de böyle sanal şey yapabiliriz. Ama ben şimdi birazdan bunu neye getireceğim? Birazdan. Bu vesika Pisces'ın aslında en büyük anlamı, ya da şöyle yapayım ya da bu dursun. Bununla çizeyim. Bakın. Üzerinden geçiyorum. Bu. Görüyor musunuz? Bu şekil neye benziyor? Bu şekil. Ya da şöyle göstereyim. Şimdi bunu dersiniz ki bunu böyle yaptığınız zaman zaten göz de olur. Ra'nın gözü. Ama bu tek başına aslında, sonra birazdan bunu çevireceğim. Başka bir şeye geleceğim. Çünkü daireler sadece böyle bir araya gelmiyor. Bakın böyle yaptım. Yuvarlak. Bir tane daha yuvarlak yaptım. Tabii bunları biraz daha bitişik yapmam lazımdı. Yani şöyle yapalım. Biraz daha böyle gelir. Ay, yuvarlakları dedim ya, görmeden çiziyorum biraz da. Bakın 2 tane böyle yuvarlak geldiği zaman ne oluyor? Yine burada var. Bu da aslında bir defne yaprağı gibi, zeytin yaprağı gibi. Aslında bu da kadın cinsel organını ve bekareti de temsil ediyor. Bu da çoğalmayla ilgili, bu da çoğalmayla ilgili. Bu da aslında nedir biliyor musunuz? Balık sembolüdür. Hristiyanlık bayağı bir vesika Pisces üzerinden yürür. Triquieta'yı çizeceğim birazdan da. Buradan geleceğiz. Şimdi ben bunu okuyayım en iyisi. Önce vesika Pisces'ın kısa anlamını okuyayım. Çok uzun anlamları da var ama kısa anlamını okuyayım. Balık Hristiyanlığın bir sembolü olarak gene paganlıktan gelmektedir. Deniz tanrıçası Atargatis'in Afrodit, Delfin, Derketo, Pelagia, Trigata olarak bilinir. Şöyle diyeyim, deniz tanrıçası diyeceğim. Şimdi bu isimlere girmek istemiyorum. Deniz tanrıçasının oğlu Ithis aynı zamanda Yunanca balık anlamına gelir. Bir noktada Ithis'in Jesus Christ, Tanrı'nın oğlu harflerinden oluştuğu söylenince balık Hristiyanlığın sembolü olur. Ithis aynı zamanda Osiris'in penisini yutan balığın adıdır ve genel olarak dişi cinsel organla ilişkilendirilir. Şimdi şöyle Ithis'in nasıl yazıldığını da göstereceğim. İhtis diye yazılıyor. Bakarsanız, teşekkür ederim. Yani aslında Ithis şey böyle Jesus Christ'la da bir bağlantı, ismini zaten şey yapmışlar. Bu şekilde yazılıyor. Balık bir yandan da kadın cinsel organı. Ama şeye de geleceğim, hani şimdi Osiris'in cinsel organını yutan balıktan söz ediliyor. Ama Yunus peygamberi de bir balık yutmuştu. Yani sadece şey değil, şöyle söyleyeyim. Osiris'le ilgisi yok. Yani bir sürü mitolojide aslında ya da böyle din tarihinde böyle bir konu var. Şimdi ben buradan Triqueta'ya geleceğim. Çok fazla. Bugün böyle bir sürü şeyden bahsetmek istiyorum. Şu kitap zaten karışık bir kitap. Tek başına, yani çok zevkli, bayılıyorum. Ama nedir? Teslis, üçleme kavramı. O zaman ben bunun üçünü çizeyim. Üçü de çizelim. Ondan sonra göstereyim. Bugün bayağı heyecanlıyım, görüyorsunuz. Ben bayılıyorum bu konulara da işte. Trinity. Bunu da açtım, çıkardım her şeyi.
Şimdi zaten öyle bir şey çizeceğim ki bunu çizince diyeceksiniz ki aa bu ne de vardı. Ne de vardı bilene yani bir şey var mı? Bilene bir aferin benim tarafımdan. Bu ne de vardı? Hatırlayacak mısınız? Buraları yıkıyorum. Evet. Yumurta falan değil. Kurtlar Vadisi Pusu'da mı? Güzel espri ama değil. Yuvarlaklar çizince başka şey mi düşünüyorsunuz? Ay kalem de düştü. Ya gerçekten neyse ben kızmıyorum böyle hani tebeşir atan öğretmenler olurdu ya ben. Yani ya şey hatırlamıyor musunuz? Dark filmini, dizisini. Dark'ta vardı şu. Şimdi böyle yuvarlakla da tamamlayayım ama yani yuvarlaklar çize çize ama Dark'ta vardı şu. Ve Trikieta diye geçer zaten. Bu varoluşla ilgilidir. Şimdi bakın varoluşla ilgili derken şöyle bir bilgi de var. Bu da ayrı ilginç. Yani Trinite ile ilgili bir şey okuyacağım şimdi. Gizli bilim mantığına göre kainatın bütünlüğü, dünyadaki her şey 3 maddenin ürünüdür. Cıva, kükürt ve tuz. Yani değişken ilişkileri dahilinde düşünce, irade ve madde. Şimdi ben de bunu merak ettim. Yani cıva değişken bir element. Yani şimdi burada hangisi hangisi diye düşünüyorum. Şimdi cıva zaten kendisi değişkendir ama düşünce, irade ve madde. Şimdi kükürt mü madde, tuz mu madde? Ben de çıkaramadım. Yani sizce ne? Yani sizce hangisi hangisi? Yani bana bunu açıklamıyor. Ben de tahmin etmeye çalışıyorum. Şey yapan var mı bilmiyorum. Burada bu konuyla ilgili. En çok bilen herhalde benim yine de. Ve böyle bir şeyden bahsediyor. Şimdi ben size üçlemeyi okuyacağım. Üçleme ile ilgili olan kısmı okuyacağım. Diyorum ya birden fazla şeye çalıştım. Teslis, üçleme kısmı. Diyor ki benim böyle çok sevdiğim konulardır bunlar. Hristiyan teolojisinde teslis, Tanrı'nın belirgin, eşit nitelikte ve özdeşleştirilmiş üç şekilde bölünemez ve birbirinden ayrılamaz şeklindeki anlatımıdır. Bu da nedir? Baba, oğul ve kutsal ruh. Böyle diyor. İlahi teslis anlayışı eski İran'da Ehrimen Spentamanyu'nun kötünün prensibi, Ahura Mazda'ya yani iyinin prensibine karşı olduğu ve Spentamanyu kutsal ruh, iyi ve gerçek yardımcılığındaki Mazdeizm dininde de bulunur. Hindu teslisinin kendisi de başlıca tanrılar arasındaki zıtlığın üzerine kurulmuştur. Yaratıcı Buda, koruyucu Vishnu ve yıkıcı Shiva. Yani şöyle diyor. Şöyle birazcık yani şöyle diyor. İlk başta bir yaratım var. Sonra bunun süre gelmesi var. Bu Hint inancında falan da vardır. Vishnu sürdürüyor.
Buda yaratıyor ya da Brahman yaratıyor, Shiva da yıkıyor ama sürekli de bir yeniden yıkılması gerekiyor ki tekrar şey olsun. Devamlılığı için bu da gerekli bir şey. Buna karşın bu sembol Sümer Teslis grubunda tamamlayıcılığın sembolüdür. Gökyüzü Anu, atmosfer ve yeryüzü Enlil ve sınırsız sular Ea. Hinduizm'de olduğu gibi birçok din kendi panteonlarının zirvesine ilahi varlıklardan oluşmuş üçlemeler yerleştirmiştir. Örneğin Romalı yazar Lucain'in Farsale adlı eserinde tanımladığı gibi Galyalılardaki Essus, Taranis ve Teutates üçlemesi ya da Mısırlardaki Osiris, Isis ve Horus üçlemesi gibi. Kabalacı Yahudilikte meleklerini yani sefirotlarını bu şekilde sınıflandırır. Birincisi entelektüel dünyayı, ikincisi ahlak dünyasını ve üçüncüsü ise gücün ve dayanıklılığın sembolü olan maddi dünyayı sembolize eder. Şimdi neydi? Demin de zaten dedim. Düşünce, irade ve madde. Burada düşünce, irade ve madde nerede var? Diyor ki entelektüel dünya, düşünce, ahlak dünyası, irade ve madde dünyası. Yani aslında burada da tamamen benzer bir mantık var. George Dumézil'e göre teslis, Hint-Avrupa halklarının temsil sistemlerinin sık kullandığı bir elemandır. Çünkü onların 3 işlevli düzenlemelerini yansıtır. Dua etmek, savaşmak ve çalışmak. Prensiplerin 3 parçalı bir tamamlayıcılığı aynı zamanda Aristo'nun ruhların bölünmesi prensibine de göndermede bulunur. Yani bitkisel ruh, duyarlı ruh ve entelektüel ruh. Böyle de bir şey. Baba, oğul ve kutsal ruh adına dediğimiz zaman ise Hristiyan teslisi birbiriyle eşit ve belirlenmiş 3 kişiden oluşan ama tek öze sahip tek Tanrı'yı temsil eder. Baba, oğul ve kutsal ruh bazılarının bir zıtlık gördüğü gizemi Aziz Patrick kendisine muhalefet eden bir kişiyi açıklayabilmek adına Kaşer Kayalığı'ndaki vaazı esnasında bir yoncayla örneklemiştir. Üçlü yonca. Şimdi buradan size bir şey daha geleyim mi? Masonik inançlar falan ve bu nasıl böyle gelişti etti. Teşekkür ederim. Yaklaşalım mı birazcık ha? Çizim falan da yaparsam. Evet. Arkada da şeyler var. Bakın burada da iç içe geçirmiş olduğum bir vesika pelsiz koymuştum. Malcrigus, you are turning 36. I'm 10 years older than you. And I'm not afraid these kind of things. Şimdi tekrar bir böyle şey yapalım mı diye düşündüm. Teslis sembolik temsili eşkenar üçgene motif olan klasik çağın mason tek bir göz yerleştirdikleri üçgen. Şimdi ona geleceğiz şimdi. Nedir? Neye geliyoruz? Eyvah! Illuminati. Diyor ki Teslis sembolik temsili eşkenar üçgene iç içe geçmiş 3 daireye Yunan alfabesinin 3 harfini alfa, beta, omega
Haç işaretine ve genel olarak da tüm teslis figürlerine 3 bölümlü yonca, pencere, 3 başlı aslan vesaire atıfta bulunur. Bizans'ın doğu kısmı çoğunlukla İbrahim tarafından kabul edilmiş 3 melek hikayesinin 3 kişiliğine çağrışımda bulunmuştur. Batılı sanatçılar insan şeklinde birçok şema kullanmışlardır. Birbiriyle tıpatıp aynı 3 kişinin tek bir taht üzerinde otururken temsil edildikleri 3 başlı tanrı, Roma sütun başlığında örneği gibi 15. yüzyılda gerek birbirine benzeyen baba ve oğlun kutsal ruh altında birleşmesiyle, gerekse kutsal ruhun ergenlik çağındaki biri gibi beliren karakteriyle kişilikler sıklıkla farklılaştırılmıştır. 12. yüzyıldan itibaren Fransa'da daha iyi bir mimari ve Orta Çağ'da en yaygın olacak başka bir tema geliştirilmiştir. Pieta adı verilen bu şemada tasarlanmış lütuf tahtı. Bu resim sıklıkla üzerinde papalık simgeleriyle donanmış bir tahtın üzerine oturan yaşlı bir baba, onun dizleri üzerine bazen haçını sırtında taşıyan, bazen de haçtan indirildiği haliyle bir oğul ve ikisinin başının arasında kutsal ruhu temsil ederek uçan bir güvercinle temsil edilmiştir. Pieta çizeyim ben. Bakayım burada görüntüsü yok ama ben bir Pieta çizmek istiyorum mesela şimdi. Bir Pieta çizeyim mi? Bakın buna şey de deniyor biliyor musunuz? Şimdi, geçmiş, gelecek. Dark bu şeyde de yapılmıştı mesela. Pieta bir heykel de aslında evet. Şimdi ekstra bir çizim var mı diye düşüneceğim ama Pieta taht diyeceğim ama yok. Şu aslında. Görecek olursanız. Yani hani bu çok meşhur bir heykel de hani ekstradan başka çizime ve şey var mı diye baktım. Böyle yani konularımız. Şimdi size birkaç şeyden de şu kitaptan tekrar dönecek olursak bayıldığım bir kitap. Tetradron falan bunlara geliyor zaten. Kutsal geometri. Ya kutsal derken bildiğiniz manada kutsal değil tabii. Başka tür bir şey kastetmiş oluyor. Kristaller falan. Bu kitabı okumuştum bayağı yani ilginçtir. Şu anda bu konulara o kadar ilgilenmiyorum ama yani bir dönem geliyor bayağı okuyorsun. Ondan sonra ne oluyor? Sanki okuduğunu unutuyorsun. Böyle bir süre duruyorsun. Ama bir yandan derinde işliyor. Onları biliyorsun aslında bilinçaltında. Başka bir yere itiyorsun. Böyle işte ya bugün ben bunlardan bahsetmek istedim. Ben de çok keyif aldım. Umarım siz de almışsınızdır bilmiyorum. Başka şeylerde daha keyif alıyorsunuz. Ama ben bugün böyle bir yayın yapmak istedim. Ne yapalım bir üçgen. Buydu değil mi üçgen içinde? Göz mü vardı şurada? Aslına bakılırsa evet. Buradan falan da şey olur. Bayağı karaladım. Neyse. Şimdi diyecekler neler yapıyor bu kadın. Şey yaptı böyle bilinçaltından mesaj verdi falan. Komplo teorisyenleri. Herkese harika bir cumartesi gecesi diliyorum. Şu ayini falan belli şeyleri izleyeceğim. İzleyince bakalım
Yani ben neler, göreceğim, düşüneceğim, belki bir yayın daha yaparım ya da bir video çekerim ve yayınlarım. Önümüzdeki hafta bir seyahate çıkıyorum. Ya, çok uzun değil, yani yakın, hemen komşuya gidiyorum diyebilirim. İşte böyle. Görüşmek üzere diyorum. Lütfen, yorumlarda buluşalım. Yani ne düşünüyorsunuz bugün anlattıklarımla ilgili? Lütfen yazarsanız, çok sevinirim. Yayın sonrası hemen, üyelik yayınlarına geçiyorum. Kıdemli Savaşçılar ve İmparatorlar. Kıdemli Savaşçıların ismini ben şövalyeler olarak tekrar güncelleyeyim en iyisi. Evet, şövalye yapalım sizleri. Böyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler. Baybay. Hatta bugün bir Patreon yayını da belki gelebilir, bilmiyorum. Bakalım. Enerjim olursa onlara da bir 5-10 dakika bugünlük ayırırım hafta içinden ayrı olarak. Evet, ya zaten bir video çekeceğim. Görüşmek üzere. Belki, Atina'dan da, canlı yayın açarım. Sürpriz olarak. Kim bilir? Belki bir şeyler anlatırım size. Görüşürüz. Hoşça kalın. Baybay. Hangi yüzük harika? Bu mu? Seviyorum yani.